Evet, yine geldim. Ben Ozan Kurtbay. Sizin için geldim arkadaşlar. Achtung! Başlıyoruz arkadaşlar. Astroloji kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Veri, data ve astroloji. Yani aynen. Veri, data ve astroloji kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bunu da açayım. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün 9 Mart 2026. Aynen. Yarının astroloji verilerini şimdi kıyaslayacağız. Şimdi bugün 9 Mart 2026. Otomatik olarak, matematiksel olarak yarın 10 Mart 2026. Zaten önümde Solar Fire var. Ve Solar Fire'da 10 Mart 2026. Zaten açık saat 10.22. Burada da yukarı gördüğünüz gibi mouse'la takip edebiliyorsanız mouse'u oradan görebilirsiniz. Ay Yay burcunda olacak yarın. Bugün zaten Yay burcuna geçti şu an itibariyle. Ateş elementi matematiksel olarak artı. Aynen matematiksel olarak artı. Güneş Balık burcu matematiksel olarak eksi. İkisinin en büyük ortak yanı Yayda Balıkta Jüpiter gezegeni tarafından yönetilmekte. Biri Balık daha çok iç alanı, Yay dış alanı. Balık savunmaya yönelik eksi, Yay fethetmeye yönelik, zenginleştirmeye yönelik artı. Balık içerisini zenginleştirir savunmadayken, eksideyken, Yay artıdayken dış bağlantılarla dışarıdan içeriye artısal yönden, pozitif yönden olasılıkları getirir. Şimdi bu bir çelişki. Çünkü Güneş ekside, Ay artıda. Güneş artı ama eksi bir burçta. Ay eksi ama artı bir burçta. Neredeyse sıfır. Neredeyse sıfır. Şimdi haritayı görüyorsunuz. Tam dediğim şey, hatta büyüteyim. Ay Yayda, Güneş Balıkta. Güneş artı, Balık eksi, Ay eksi, artı. Otomatik olarak sıfır. Yani şu görmüş olduğunuz kare açı tamamen Güneş'e, Merkür'e ve gerçek Güney Ay düğümüne ters açı yapmakta. Ve S harfi var burada gördüğünüz gibi. Güney Ay düğümü yani Kuzey Ay düğümüne gitmemiz gereken nokta şu anda durağan pozisyonda. Yani yarın durağan pozisyonda olacak ve bu kare açı bize kadersel döngümüzde hayattaki gidişatımızda, çünkü herkesin özel bir haritası var, kendisine ait bir haritası var. Bu kolektif, bütün dünyasal alanı gösteriyor bu harita şu anda. Bu alan içerisinde kendi haritanda bu ay düğümü açısı nereye doğru gidiyorsa sen de oraya doğru dönüyorsun. Çünkü burada bir kare açı var, yön değişikliğine doğru gösteriyor. Yön değişikliğine doğru gösteriyor. Öbür taraftan ay ekseninde burada Satürn'e, Neptün'e ve Venüs'e çok güzel, tertemiz bir açı yapmakta. Üçgen açı. Üçgen açı olduğunu nereden anlıyoruz? Burada üçgen işareti var. Çok güzel bir üçgen açı var. İlerlerken yön değişikliği yapma zorunluluğu hissedeceğiz. Neden? Güney Ay düğümü geçmiş. Güney Ay düğümü geçmiş. Ayrıca Balık burcu Zodyak'taki 12 numaralı ev. Arkada bıraktıklarımız. Çünkü şimdi şöyle tarif edeyim. Mantıksal olarak daha iyi otursun. Mantığını bir anlayın. Yükselen burç bu. Mouse'da çizdiğim yoktu. Hemen üstünde Plüton var. Yükselen burç bu. 1 numaralı ev. Yaşam alanımız, dünya olayları karşıladığımız evdir bu. Yükselen burca geldin. Yaşam alanına adım attın. Sağa döndün. 2 numaralı ev değerler evi, öz değerler. Buraya adım attın öz değerlerini biriktirmek için.
Otomatik olarak 12 numaralı ev arkanda kaldı. Mantık olarak, matematiksel bir şekilde. 12 numaralı ev arkada kaldı. 1 numaralı ev Koç burcu tarafından yönetilir. 12 numaralı ev Balık burcu tarafından yönetilmekte. O yüzden Güneş veya Ay veya herhangi bir gezegen Balık burcuna girdiği an arkada bıraktıklarımız hareketlenmeye başlar. Arkamızda bıraktıklarımız hareket haline gelir. Unuttuklarımız, yapamadıklarımız, vazgeçtiklerimiz, yapmamız gerekenler. Çünkü evrende geçmiş, şimdi, gelecek sırayla gelmez. Karışık bir şekilde gelir. Ve bunun nasıl geleceğini astrolojinin matematiğinden takip edebilirsiniz şu anda gördüğünüz gibi. Şimdi bu zorunlu bir dönüşüm. Çünkü ay düğümünden geliyor. Ve bir yön değişikliğine doğru gidiyoruz. Geçmiş olan her şeyi çözüp, dönüp arkaya çözdüğümüz her şey Güney ay düğümüyle, gerçek ay düğümüyle olan bağımızı koparır. Bizi kuzey ay düğümüne doğru götürmeye başlar. Ruhumuz özgürleşir, bilincimiz mantıksal olarak daha üst aşamaya geçmeye başlar. O aşamayı nereden takip ediyoruz? Plüton gezegeninden. Plüton gezegeni nerede? Kova burcunda. Kova burcunun yönetici gezegeni kim? Uranüs. Üst bilinç. O bizi nereye götürüyor? Bunun tam tersine, balığın tam tersinde kuzey ay düğümü vardır, Başak burcuna. Yani organize olmaya, organizasyon yürütmeye ve organizasyonlarla mülk haline getirmeye. Mantıksal bir mülk haline getirmeye. Achtung! Yarın tamamen bu yön değişikliğine doğru hızlı bir şekilde Yay burcu hızlı ve mantıksal kurallar çerçevesinde matematiksel bir şekilde tık 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 nokta. Geçmiş bağlarla ilgili. Merkür retrosu orada. Ay düğümü yarın durağan pozisyonda. Tık her şey nötrde ve ilerlemeye başlayacağız. Bakalım şimdi bunu tarot burçlar üstünden nasıl açıklıyor? Gölgelerin gücü adına. Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar. Sizin Balık 12 numaralı eviniz. Direkt geçmişiniz. Yarın geçmişle ilgili bir takım bağların kopma, bir takım olayların geçmişle ilgili o şalteri artık indirmesini ve senin dümdüz bir şekilde ilerlemeye devam etmesini sağlayacak. Hatta kare açıya bakılırsa yön değişikliğine doğru gideceksin. Bakalım şimdi Koç burçları. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Bir davet. Kupaların şövalyesi. Geçmişle ilgili davetler, kapanmamış hesaplar. Oraya davet edileceksin halletmeye ve o yüzden şu an gecikebilir veya aksayabilir. Diyor ki kupaların yedilisi. Doğru zamanda doğru hamleyi yapacaksın. Satranç tahtası gibi. Senden gizlenen bir takım geçmiş veriler gün ışığına çıkabilir ve sen yön değişikliğine gitmek zorunda kalabilirsin. Aynen. Yön değişikliğine doğru gitmek zorunda kalabilirsin ve onu yaptıktan sonra, onu tamamladıktan sonra yeni bir maceraya doğru gideceğin görünüyor. Zaten o geçmiş hesap kapandıktan sonra yön değişikliği şart. Çünkü matematiksel olarak yön değişikliği yapmak zorundasın zaten. Çok net. Aynen. Çok net. Yarın ona göre hazırlık yapman icap ediyor. Astrolojik olarak da tarot üstünden de yükselen burcu Koçlar yarın bir yön değişikliğine doğru gitmeye başlıyorlar. Haberiniz olsun. Çok net konuşacağım bütün burçları. Ona göre hazırlıklarınızı yapın abi. Ve bol bol likelayın ve bol bol yorum bırakın arkadaşlar. Gelelim boğa burçlarına. Yükselenin boğaysa eğer 12 numaralı evin Koç'tur, 11 numaralı evin Balık'tır. Dış kaynaklardan bir takım tamamlanmamış olan olaylar tamamlanması gerekiyor ki bunu kendi değerlerine katabilesin sayın Güneş burcu ve yükselen burcu boğalar. Bunlar nasıl olacak şimdi göreceğiz. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. 11 ev nedir? Dışarıda daha önce verdiklerinden evrenin sana mantıksal olarak verdiği karşılık, matematiksel karşılığı. Diyor ki aşıklar kartı.
normal rutinlerinin dışarına çıkman lazım. Esnemen lazım. Esneyip ondan sonra yepyeni bir noktaya doğru gidişatın var. Proje değişiklikleri, adres değişiklikleri, şehir değişiklikleri. Ama esneyerek yapacaksın. Nereden biliyoruz? Aşıklar kartı ikizler burcu tarafından yönetilir. Zihinseldir. Esneklik getirir ve ilk etapta yüzeyseldir. Çünkü daha içine sindirmemesindir. Ondan sonra içine sindirmeye doğru gideceksin. Ve yön değiştirmeye doğru gitmeye başlayacaksın. Yeni projelere. Ve son kart, değneklerin şövalyesi. Bunu yaptıktan sonra zaten sen öyle bir iştahlanmaya başlayacaksın ki Sayın Boğa. Gölgelerin gücü adına diyeceksin. Aynen, ilerliyorum, yardırıyorum. Çok net, açılımınız çok net. Matematiksel bir şekilde bu veriler eşliğinde yarın ilerleyebilirsiniz. Daha çok hızlanacaksınız çünkü. Gelelim şimdi İkizler Burcu'na. İkizler Burcu'nun kariyer evi. Çünkü aşama aşama gidiyor. Boğa'da 11 numaralı evse İkizler Burcu'nda otomatik olarak 10 numaralı evdir. Kariyer evi, kariyer evinizde bir takım geçmişle ilgili kapanmalar var ve orayla ilgili olaylar söz konusu olabilir. Nasıl olayları olacağını şimdi göreceğiz ve nereye doğru gideceğiniz, ne yapacağınızı şimdi mercek altına alacağız. Sayın İkizler Burcu, zaten yay sizin ciddi işler ve ciddi ilişkiler eviniz. İkizler yay aksı. Aynen. Boğada alçalan akrep 8 numaralı ev ortaklıklar üzerinden gidiyor. Koç alçalan terazi 8 numaralı ev akrep, 9 numaralı ev yay. Koçlar uluslararası ilişkilere kadar ilerleyen bir süreç. Boğalar ortaklıklardan gidiyor aynı noktaya. Yaylar, ikizler direkt ciddi işler ve ciddi ilişkilerden gidiyor. 10 numaralı eve, balık burcuna. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. O kadar basit bir matematiği var ki. Aynen. Der ki siz de esnemek durumundasınız. Çünkü ciddi manada bir yön değişikliğine doğru gidiyorsunuz kariyer evinizle ilgili. Ve buna resmen saldıracaksınız diyor Kılıçların Şövalyesi. Zihinsel olarak hazır bulmuşken ben zaten ikizlerim, esnemek benim doğamda var. O zaman niye saldırmıyorum? Aynen. O zaman niye saldırmıyorum? Dikkat et, dikkat et. Düz mantıkla aşırı gidersen ve geride bıraktıkların, çünkü esniyorsun. Sabitlikten esniyorsun. Sabitlikten bulunduğun noktada esnersen sabit kalan yerde bıraktıkların olacak. Bıraktığın insanlar olacak. O insanlar, o doğrular bizim doğrularımıza uymuyor derlerse eğer çat kendini yerde bulursun. O yüzden esnerken dikkat etmen gerekiyor ciddi bir manada. Aynı zamanda şu da olabilir. Sana derler ki şu yoldan esneyip de bir şeyler yapabilirsin. Sen de dersin ki o yol benim doğrularıma uymuyor. Bu sefer bulunduğun yerden nakavt olursun. Çünkü aslında esnemen gerekiyor. Aynen. Çünkü ciddi işler ve ciddi ilişkilerden kariyer evine şu kare açıyı unutma. Zorundasın. Mutlak. Yani olasılıksız bir şekilde. Mayday mayday. Çünkü Plüton Kova transitine doğru gitmek zorundasın Sayın İkizler Burcu. Bunun bir olasılığı yok. Achtung. Gelelim şimdilik Yengeç burçlarına. Yengeç burçlarında olay nedir? Alçalan oğlak. Dön o zaman geriye. 6 numaralı ev yay. Organizasyonlar konusu. Organizasyonlar konusuyla 9 numaralı ev. O organizasyonları büyütmek, daha global hale getirmek ve o organizasyonlar sayesinde yaşam tarzını değiştirmeye doğru gitmek. 9 numaralı ev yaşam tarzıdır. Daha üst level'a taşımaya başlamak sayın yengeç burçları. Sizin yarınki akışınız o yönde. Bakalım yengeç burçları için ne diyormuş? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Sayın yengeçler, küçük çaplı değişiklikler yaşayabilirsiniz yarın en başta ve bu değişikliklerle beraber
atağa kalkabilirsiniz. Mayday mayday, mayday mayday organizasyonlarla beraber. Achtung! Bu organizasyonlar senin 9 numaralı evinden matematik yanılmaz 9 numaralı evden bambaşka bir noktaya doğru götürmeye başlayacak. Çünkü yön değiştiriyorsun abi. O yön değişikliği senin bulunduğun noktadan, tekrar ediyorum, bulunduğun noktadan çok daha güçlü bir noktaya götürmeye başlayacak. Çünkü oraya ruhunu adayacaksın ve bol bol emek sarf edeceksin. Nerede? Bu. Ruhsal doyum kartıdır. Satürn gezegenin tarafından yönetilir. Der ki oraya emek sarf etmek zorundasın. Mantıklı ol ve bütün enerjini oraya odakla ki orada güç kazanasın. Çok mantıklı değil mi? Aynen, aynen sayın yengeçler, yarın çok hızlı bir şekilde oraya doğru dönecek. Diye virajı oraya doğru dönmeye başlayacaksın. Gelelim aslan burçlarına. Alçalan kova, dön geriye 6 numaralı ev, oğlak. 5 numaralı ev yay. Yaratıcılık evin sayın aslan. Yaratıcılık evinden 8 numaralı evine gidiyorsun. Yaratıcılık evinden ortaklık evine gidiyorsun. 8 numaralı ev başkalarının kaynakları. Kendi yaratıcılığını başkalarının kaynakları ile beraber beslersen çok güzel bir atağa kalkma şansını bulursun. Matematiksel olarak bunu net bir şekilde şuraya sokman gerekiyor sayın aslan burçları. Bakalım olay nereye gitmeye başlayacak? Aslan burcu 1, Aslan burcu 2 ve Aslan burcu 3. Ne diyormuş aslan burçları için? Aha. Ama öncelikle bu kart diyor ki sabit bir burçsun. Evet. Alışkanlıklarını muhafaza etmek istersin. Evet. Kaybetmekten korkarsın. Evet. Ama matematiksel olarak kaybetmekten korkmayı bırakman gerekiyor. Yoksa false. Kaybetmeyi korkmazsan true. Sana kalmış olan bir şey. False istiyorsan kendi değerlerini kaybetmekten korkarsan eksi artı eşittir eksi. Mecbur. Matematiksel kaçınılmaz. Sen diyorsan ki orası çok riskli, çok eksi. Bulunduğun nokta zaten eksiye doğru gidiyor. Otomatik olarak eksi çarpı eksi kaçınılmaz bir artı. Achtung. Kaçınılmaz bir artı ve dikkat etmem gereken başka bir şey daha var. Ne demiştim sana? 8 numaralı ev. Üstünden gideceksin dedim değil mi? Rakipler. Aynen. Aha da burada. Fikir ayrılıkları. Matematik yanılmaz demiş miydim? Demiştim. Net. Aynen. Fikir ayrılıkları, fikir çatışmaları. Kalp kırıklıkları. Achtung. Ona dikkat etmen gerekiyor. Kaybetme korkusu. Mal varlığını ve değerlerini kaybetme korkusu. Ve sen bu çatışmayı yaşarken alacağın haberler var. O haberlere zaten o haberler sayesinde bu çatışmalar başlayacak. Yok ben haklıyım, sen haklısın. Kim haklıysa bir şeyler kim haklı olduğunu zannediyorsa ve matematiksel olarak bakıyorsa olaya kaybedip kaybetmeyeceğini zaten görür. Yok duygusal bakacaksanız siz bilirsiniz zaten kaybetmişsiniz demektir. Mayday mayday. Achtung sayın aslanlar. O yüzden yarın şart mantıksal ve matematiksel bakıp yardıracaksın. Bitti. Gelelim şimdi sayın Başak burçlarına. Alçalan balık, güneş orada. Bütün transitler orada. 4 numaralı ev. 2 numaralı ev terazi, 3 numaralı akrep, 4 numaralı ev yay. Sayın teraziler, ay yarın güvenlik evinizde olacak. Bir takım şeyleri güvene alıp, mantıksal olarak güvene alıp 4 numaralı evden yukarıya çıkacaksınız. 10 numaralı eve. Mayday mayday. Ve güneş balıkta, ay düğümü balıkta ciddi manada bir dönüşüm yaşayacaksın. Güvenlik evinden kariyer evine doğru bir yön değişikliğine doğru gidiyorsun sayın Başak. Evet bakalım nedir ne değildir. Başak Burcu 1, Başak Burcu 2 ve Başak Burcu 3. Ne diyormuş? Gardını alman gerekiyormuş.
Aynen. Gardını alman gerekiyormuş. O gardla son ana kadar mantıktan çıkmayacaksın. Son ana kadar. Değneklerin logosu. Mantıktan çıkmayacaksın. Mantık ne? Kılıçların nasıl? Son ana kadar mantıktan çıkman yasak. None. Aynen. Ve çıkmadın mı? Ondan sonra kapıların açılmasını hak etmişsindir demektir. Çünkü yay çok hızlı bir şekilde seni o kare açıyla net. Aynen net. Gidiyorsun. Artık savunmak zorunda kalmayacaksın. Çatır 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 ilerlemeye başlayacaksın. Yeter ki mantıklı ve adil ol. Bitti. Bitti Sayın Başak. Done. Game over. Şalteri indirebilirsin. Nokta. Gelelim sayın terazi burçlarına. Sayın teraziler, alçalan koç, güneş 6 numaralı evde, organizasyonlar evi. 2 numaralı evin akrep, 3 numaralı evin yay. Ay, 3 numaralı evinde. Düşündüklerin, yakın çevren ve düşündüklerini hayata aktardığın ev. Neyle? Organizasyonlardan alacağın, güneşten alacağın enerjiyle sayın terazi. Tamamen matematik. Yürü. Bakalım nedir ne değildir sayın teraziler. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Sayın teraziler, bütün geçmiş tecrübelerini şurada biriktir. Duygusal olmak yasak. Bütün geçmiş bir tecrübelerini şurada biriktir. Duygusallığı tamamen arkanda bırakacaksın. Dink. Net, matematik, terazisin zaten, bitti. Oradan sorumluluğu ve köklü kararları almak zorundasın. Nokta. İmparator kartı. Sorumluluk, otorite ve köklü kararlar. Tahtına oturacaksın. Aynen. Ve ondan sonra şalteri indirmeye doğru gideceksin. Burası artık bana uygun, benim krallığıma uygun değil. Ben sakin bir şekilde mantık çerçevesinde matematiksel hesabımı yaptım mı? Yaptım. Organizasyonu tıkır tıkır işlettim mi? İşlettim. O halde yavaş yavaş burayı terk etmem gerekiyor. Hırsla ve hınçla, geçmişin hırsı ve hınçıyla gidersen kaybedersin matematiksel olarak. Ama kararı otoriter ve sakin bir şekilde alırsan o organizasyonları alıp tıkır 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 öbür tarafı taşımaya başlarsın. Yapacak bir şey yok. Achtung. Aynen. 6 numaralı ev. 3 numaralı ev. Düşündüğün organizasyonlar. Yön değişikliği. Mayday mayday. Achtung. Gelelim şimdi akrep burçlarına, gölgelerin gücü adına. Akrep burcu 2 numaralı ev yay. Değerler evin. Kendi değerlerin hakkında hızlı hareketler. Akrep, alçalan boğa. 6 numaralı ev koç. 5 numaralı ev balık. Yaratıcılık, flörtler, evcil hayvanlar ve çocuklar. Bu alanda değerlerin konusunda hesaplaşmalar var ve bu hesaplaşmaları mantık çerçevesinde ilerletmen gerekiyor ve hızlı bir şekilde akacak olan bir akışla. Aynen. Ve ay düğümü nerede? 5 numaralı evde. Tamamen içinden nasıl geliyorsa senin pastis mia. Bana oturuyor mu? Oturuyor. Mantıklı. Yardır. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Sayın akrepler. Der ki akrep hırsı ay ya. Akrep hırsı değneklerin şövalyesi. Ah diş biliyor. Bütün mantıksal düşünceler yok. Ne kılıçların şövalyesi. Ne oldu? Senin mantıksal olarak talan ettim. Yapacak hiçbir şey yok. Niye? Çünkü ben kendi değerimi biliyorum.
Ve sen bu değer terazisini, elinde terazi var. Aha da şurada, elinde terazi var. İhlal ettin. O zaman kurallar bunlar. Net. Bitti. Game over. Şalter indi. Çünkü inmezse değerlerin gelmez. İnmezse değerlerin gelmez. Çünkü ay değerler evinde. Matematik. Nokta. Gelelim şimdi yay burçlarına. 1 numara ev. The one. Bütün yaşam alanın. Az önce gösterdim en başta. Aç videoyu başla şey yap. İzle. 2 numaralı ev Oğlak. 3 numaralı ev Kova. 4 numaralı ev Balık. En köklerinden, en güvenlik alanından yön değişikliğine doğru gidiyorsun ve o senin 1 numaralı evinden gelecek. Yani bir şeyleri keşfetmeye başlayacaksın ve mantıklı gelen tarafa ilerlemek zorundasın. Sayın Yay burcu. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Diyor ki gelen davetler, gelen teklifler mantıklıysa sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Mantıklı mı? Güven bak, söz konusu olan 4 numaralı evin. Mantıklı değilse ayvayı yersin. Bak, mantıklıysa 4 numaralı evden biraz esne ama kopma. Kopmak mantıksız olur çünkü. İkizler kartı. Esne, tamamen bırakmak mantıksız olur. İlerle. Çünkü yaysın, esneyebilirsin. Aynen, esneyebilirsin. Ve hop al götür abi. Yatırımını yap, mantıklı ol. Yatırımı oraya da yap. Madem oradan bir şeyler gelecek, yön değişikliğine dur. Hop, tık, götür. Götür. Ama bunu yaparken hiç kimseyi sık boğaz etme. O da mantıksız olur. Yapacağın şeyi eline yüzüne bulaştırmış olursun sayın Yay burcu. Vallahi fıstık gibi. Her şey itina ile değerlendirilir. Aynen. Ama mantıklı olduğu sürece. Çünkü matematik şaşmaz. Bu. Aynen, temiz, tertemiz. Gelelim Oğlak burçlarına. Oğlak. Yay nerede? 12 numaralı evde. Ay geçmişe dayalı. Double geçmiş Oğlaklarda. Çünkü şimdi ay yükselen Oğlak, 2 numaralı ev Kova, 3 numaralı ev Balık. Güneş Balık'ta düşündüklerin geçmişle ilgili ay yayda double yapamadıkların. 12 numaralı ev zaten Balık burcunun. Oğlaklar double geçmiş üstünde çift tur atacaklar. Çift tur atıp o bağı koparacaklar sayın Oğlaklar yarın itibaren. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın Oğlaklar? O çift bağı kopardığın an evren senden yepyeni mantıklı bir yön tayin etmeni isteyecek. Bunu da kapattığımıza göre artık şuradan gidebiliriz. O yönü sen tayin edeceksin abi. Aynen, yapacak hiçbir şey yok. Olsa dükkan senin net yani. Aynen. Ve kapatma kartı. Kapatacaksın ve yön tayin edeceksin. Bunun için zaten destek alacaksın mantıklı olarak. O desteği aldıktan sonra ermiş kartıyla yardıracaksın. Bir, ruhsal matrix. Mantıksal ruhsal şalterin inişi. O boyutta şalterin inişi. Ondan sonra yeni boyuta geçiş. Ve hiç korkma, acaba bir takım şeyleri kaçıracak mıyım diye. Hayır. Zaten beklemede olacaksın. Güney ay düğümü beklemede. Boşta. Hiç merak etme. Her şey donuk vaziyette olacak. Güney ay düğümü S harfinde ise duruyordur. Ne retrodur ne düz hareketlidir. Duruyordur abi. Hiç korkmana gerek yok. Sıkıntı yok. Yardır. Gelelim Kova burçlarına. Değerli Güneş değerler evinde. Evet. 12 numaralı ev Oğlak, 11 numaralı ev Yay. Kovalar dışarıdan alacağıyla içeriği bitirecek. İçeriği bitirdikten sonra yardıracak. Dışarıdan alacağıyla içeriği bitirecek.
Dışarıdan alacağı içeriği bitirecek. Ve içeriği bitirdikten sonra dışarıya doğru yardırmaya başlayacak. Çok net, basit, simple. Aynen. Bakalım kovalar nereye doğru gidiyor? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın kovalar için? Uzlaşmacı davrandığın sürece çok tertemiz bir şekilde aldın, verdin, bitti. 0. Aldı eksi, artı 0. Aha ölüm kartı. Eksi, artı 0. Ölüm kartı. Dönem sona erdi. Hem de köklü şekilde. Mayday mayday. Achtung. Ve ondan sonra değerlerinde bir dalgalanma. Çünkü yeni döneme geçiş yapıyorsun. Ölüm kartı köklü dönüşüm demek. Çünkü eksiği aldın, artıyı da aldın. Sıfırlandın, nötr. Bu da değerlerde bir dalgalanma yaratır. Ve ondan sonra yeni aşamaya geçiş yaparsın. Arrivederci sayın kova. Aloha. Arrivederci. Hungary. Aynen. Kovalar bitti. Yeni dönem başlasın. Welcome to your new world. Aynen. Gelelim sayın balık burcu. The one. Alçalan Başak. 8 numaralı ev terazi. 9 numaralı ev akrep. 10 numaralı ev yay. 1-10 aksı. Dönüyorsun abi. 1-10 aksı. Şalter komple iniyor. Dönüyorsun sayın balıklar. Bir numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Neredeymiş? Diyor ki sayın balıklara. Doğru zamanda doğru hamleyi yaparsan kupaların yedilisiyle yarın dengeyi kurarsın. Yapacak bir şey yok. Yarın dengeyi kurarsın ve çıtayı en üste kadar uçuşa geçmeye başlarsın sayın balık burçları. 1 ve 12 numaralı 10 numaralı aks. Yarın dengeyi kurduktan sonra ama doğru zamanda doğru hamle yaparak dengeyi kurduktan sonra uçuşa geçebilirsin. Dikey limit sayın balık. Yaptığın takdirde doğru zamanda doğru hamleyi. Bu mudur? Budur abi. Aynen. Bitti. Net. Arkadaşlar ben Ozan Kurtbay. Daha sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik herkese arrivederci. Eyvallah.